Herkes aynı şeyi söyledi. Bak oraya gitme, burası çok tehlikeli. I am safe. Yeah, Yeah, I can. Şu anda belki de çoğu YouTuber'ın gitmediği bir yerlerden geçiyorum. No money bro, no money. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Okey, çöplerden yapılan değil. Evet. Buradaki yaşayan arkadaşım gönderirken sağ salim gel Melih dedi. Şu anda var ya yani oğlum nereye gidiyorsun Melih? Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Size ilk izlenimimi söyleyeyim mi? Farklı yerlerde bulundum. Güney Amerika'da da bulundum ama son zamanlarda kendimi bu kadar nasıl derler tedirgin hissettiğim nadir yerler oldu. Birazdan açılacaktır ümit ediyorum. Bir motorcu beni buraya bıraktı. Videoma başlamadan önce biraz gürültülü bir video olacak. Tedirgin olacağım yerler olacak. Bazı yerlerde çekim yapamayacağım muhakkak ama dünyanın en tehlikeli yerlerinden bir tanesine gireceğim. Burası çok büyük bir favela. Manila'nın kuzeybatısında bulunuyor. Bir liman ilçesi aslında, liman şehri. Ve bugün buranın arka sokaklarına girip hayatı deneyimleyeceğiz. Siz de benimle beraber seyahat edeceksiniz. Umarım kazasız belasız bu videoyu sizin için çeker. Ve benim nezdimde belgesel tarzında olan bu yaşamlara kameramı güzel bir şekilde uzatabilirim. O zaman videomuz başlasın. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hey bro. Nah bro. Thank you. Start it. Melih Bektaş, my name and surname. I get money. After finish? Yeah. Okay. Yeah. But is it safe? Yeah, safe. Okay. Arkadaşlar. Amerika. Get Bro. Amerika. Yeah. Okay. Okay bro. Arkadaşlar burada atmosfer böyle. Burada Oh yeah, Bamis. I trust you. Do you want Smoky Mountain? Yeah. Yeah. Huh? Okay bro. Thank you. I'm safe. I'm safe. Arkadaş geri geliyor. I'm safe. Okay bro. Punta tayo Fulton Street, tapos papunta doon. Do you want? Okay. Where is it? Smoky Yeah. Mountain. Smoky Mountain. Nayubay ko, ano? Abi nasıl bir hayat var burada ya? Come. Bago bibigyan. Hey bro, what's up bro? Good. Türkiye. Turkey. Yeah. Come, Smoky Mountain. Yeah. Yeah. Arkadaşlar burada 600 binden fazla insan var. Şu evlerin arası hep çöp. Ve dükkanlar. Ben daha önce bakın çok farklı yerlerde gezdim. Güney Amerika'da da gezdim. I also people. Ha. Hey! Daha önce farklı yerlerde de gezdim ama böyle bir vibe ilk defa görüyorum. Nasıl bir atmosfer biliyor musunuz ben? Neyin nereden geleceği hiç belli olmuyor. Herkes aynı şeyi söyledi. Bak oraya gitme, burası çok tehlikeli. Ama burası benim için bir belgesel tarzında bir yer. Yani şehrin görünmeyen yüzünü gözlemleyeceğiz, göreceğiz. Hey bro, Ang pangalan niya saan? you know the Turkey? No. Welcome to Philippines. Thank you bro, welcome. Yeah. I am safe. Yeah, Yeah, I can. am safe. İnsanların yaşadığı yerler bakın. Şu anda belki de çoğu YouTuber'ın gitmediği bir yerlerden geçiyorum. Bakalım burada bir çöp tepesi varmış. Şimdi onu göreceğiz. Hi bro. Come. Hi! Hi bro. Hi bro. Hi, Manny! No money bro, no money. Şu sokaklara bakın, sokakların girişleri kapalı. Hey, my friends. Hey bro. Melih Bektaş. Yeah, Melih Bektaş bro. Take care, bro. Okay bro. Herkes diyor ki dikkatli ol ha. Yeah. Fish! This. Yeah. Çocuklar bana burayı gösterecek. Şu anda Oğlum Melih nereye gidiyorsun ya?
Burada çöpten bir tepe olmuş. Belgesellere konu olan bir yer burası aslında. Dünyanın en tehlikeli yerlerinden birisi olarak anılıyor ve burada 600 binden fazla insan yaşıyor dostlar ve çok kısa bir alanda. Yol boyunca şehirde liman şehrinden geçtik. Hayatımda iki tecrübe vardır. Liman şehirleri çok tehlikeli ve iki ülke arasındaki sınırlar çok tehlikelidir. Bütün illegal oradan döner. Şu anda ben de umarım kazasız belasız bu videoyu bitiririm. Benim nezdimde burası bir belgesel gibi bir yer. Hayatımda çok güzel manzaralar gördüm ama hayatın bir de gerçekleri var. Şu anda da o gerçeklerden bir tanesi. Buradan sonra çocuğa para vereceğim. Çünkü bana rehberlik yapıyor şu anda. Ve yolda görürseniz çok fazla para isteyen oluyor. Onlara para verirseniz bir daha önünü kesinlikle alamazsınız. Kamerayı araya cebime koyuyorum. Şu an duman altı burası. Gerçekten nefes almakta zorlanıyorum. Çöpü yaktıkları için. Bakın tam karşıda da liman var arkadaşlar. Tam ticaretin döndüğü yerler. Bu insanlar çoğu gelirini, hayatını çöpten topladıklarıyla geçindiriyorlar, yaşıyorlar. Bu tepe, yani bulunduğumuz yer hep çöple dolu. Etrafta çöple dolu. Hatta az sonra sizinle beraber bir yemek üzerinden konuşacağım. O yemek de çöpten toplanılan artıklarla yapılıyor. Ve bir adı var. Onlardan da durunca size bahsedeceğim. There is a home. There's Yeah, this home. 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 Okay. Home is Smoky Mountain. Smoky Mountain. This is a park. Okay. Çöplerden yapılan bir ev. Bayağıdır yürüyoruz biz bu arada. Şurada telefon ekranları. Bakın. Demin bir sahneye şahit oldum. Genç bir çocuk. Abi artık nereden çarptıysa böyle. Elinde bir ton var, telefon var. O telefonları birine veriyordu. Yüzümüzü kapalı. Burası tam bir gangster şehri. 1960'tan beri buranın vibe'ı bu. O yüzden buranın en tehlikeli yeri olarak geçiyor. Buradaki yaşayan arkadaşım gönderirken sağ salim gel Melih dedi. Buradan sonra bir yer bulup güvenli bir süre vakit geçireceğim. Yeah. Come. Come this. This side. Yeah. Bu gideceğimiz yerle şehirde büyük bir ölçüde görünecek diye düşünüyorum ama bir tık tehlikeli yerlerde gezdiğimi farkındayım. Her zaman bunu yapmıyorum. Uzun süre sonra kendimi böyle bir atmosfere soktum. Bakalım. Güzel bakın. Diba sabi ko sa'yo madaming kati-kati. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. This sweet. Yeah. I'm sorry. Bro. It's okay. No, it's okay bro. Yeah. Bakın orada maymun besliyorlar burada. It's okay. It's okay. Bro, view. Okay. Şehrin aha işte size gerçek Filipin burası. Şurada da internet kafe vardı ama çocuklar dedi ki durma dedi. Orada gel dedi ve direkt ilerledik. Şehrin bir farklı manzarası burası. Bakın. Çocuklar da var ya canavar gibi fırlama gibi hemen tehlikeyi sezince diyorlar ki devam et burada bekleme diyor. First lady. Allah'ım yarabbim. Neler yaşıyoruz neler. To me. Yeah. Okay na. Ako na. It's clear lang. Okay na. It's okay. Yeah, give me. Melih Bektaş. May picture. Herkes telefonun önünde saklıyor. Oh my god. Melih Bektaş. What's the name of the place here? This is Manila. Tondo. Tondo, yeah. Tondo. Permanent. Permanent, Tondo. Tondo. Okay. Yeah, Tondo. Barangay Bantuay. Okay. Şu anda 600 binlik Tondo'dayız. Are you hungry? Huh? Are you hungry? It's okay. I can give you food. It's the... This one. Tam bir faveladayız arkadaş. Tam bir favela. Bakit may nasa Bak ben Rio'da da gezdim, Kolombiya'da da gezdim, Brezilya'da gezdim. Böyle bir atmosfer var ama. What's up man? Bakın burada kendi dünyalarında yaşıyorlar. Yani her köşe, her sokak aslında bir ayrıntı. Apartmanların etrafı hepsi çevrili. Birçok bu tarzda araç var. Az sonra ara sokaklara da gireceğim. Ara sokakları göstereceğim size. Bu bölgeden özellikle Tondo'dan çok fazla görüntü alamazsınız. Herkes laf atıyor bu arada. Herkes hi bro. What's up? Good. What's up bro? Genelde burada böyle bir Amerikan aksanı şey var. Burası da Tondo'nun tam merkezi. This is center. This. No. Sen- This is not center. Abi şuraya bakın. Bu ara sokaklar böyle girişleri var. Bazı yerlerde kapılar da var hatta. Elektrik telleri. Oğlum şu tellere bak ya. Barbershop. Can I see? Yeah. Yeah. Barber shop. Yeah, barber shop. Hello my friend. Barbershop. Okay, can you shave here? No problem. Okay, after this, right? Yes. Okay. Where are you from? Turkey. Turkey? Turkey? Turkey. Oh,
Yeah. İstanbul, yeah, you know. Dostlar, daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz? Filipinler'de Tondo adında bir mahalledeyim. Buranın en büyük favelası. Tondo'da arka sokaklardaki manzara tam olarak böyle. Bu insanların direkt lağım giderleri, tuvalet giderleri buraya karışıyor, buraya akıyor. Buralarda yaşıyorlar. Herkes evin etrafını kapatmış. Gördüğünüz gibi çocuk da burada işiyor. Aşırı kokuyor burası. Gerçekten. He. Do you wanna drink? Yes. Okay. Please choose. Mangga saan mangga? 30. Okay. He. Arkadaşlar bakın bu Milo'yu çok seviyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Milo dedikleri çocukken Nesquik içerdik ya. Nesquik işte bu şekilde tüketiyorlar. Buzlu suda tüketiyorlar. Mais. Çocuklara burada bir şeyler ısmarlayayım dedim. Corn, yeah. Hey! Ne kadar çocuk var fark ediyorsunuz değil mi? Another one give for them. So for children, okay? Okay? Burada hayat, yani buranın çarşısı, pazarı bu şekilde. Her şey akışında geçiyor bu arada. Doğaçlama ve spontane geçiyor. Bataryanın yettiği kadar size etraftan görüntü vermek istiyorum. Çünkü emin olun çoğu yerde bu görüntüleri göremezsiniz. Bakın balıkları bu şekilde satıyorlar. Bayağı da fazla balık var ha. Marketlerin etrafı kapalı. Hayır. İçerideysen çok keyifli bir yer ama dışarıdaysan, dışarıdan geliyorsan ve yanında küçük dahi, yani şimdi şu anda bak benim yanımda küçük de olsa bir çocuk var. Yani bu çocuk dedi ki ben sana etrafı gösterebilirim dedi. Ben o yüzden bir tık onu takip ediyorum. Onunla beraber gidiyorum. Hello, can I show? What is this? Donut. Ah, donut. Donut, yeah. Donut. Donut. Okay, okay. You wanna eat? Are you hungry? You? You? You wanna eat? Okay. Thank you so much. Abi herkes bakıyor bu arada. Herkes bakıyor. Burada arada da şöyle sokaklar var. Ara sokaklar. Hello my friend. Come. Are you sure? I'm safe. Safe? Yeah, I'm safe. They want to speak in Tagalog? No, I don't speak Tagalog. Tagalog dili konuşuyorlar. İngilizceleri çok iyi. Bak çocuk olmalarına rağmen. Şu anda var ya, yani oğlum nereye gidiyorum Melih? Çocuklar tam fırlama var ya, kendimi şu anda nerede hissettim biliyor musunuz? Biz çocukken arkadaşlar aynı bu arkadaşlar gibi gezerdik. Bir BKM Gençlik diye bir topluluğumuz vardı. Bir arkadaş ortamımız hala var, yani hala devam ediyor BKM Gençlik ruhu. Ve biz o arkadaşlarla beraber sabahtan akşama kadar top oynardık. Çok iyi bir dayanışma vardı. Burada da ben biraz bunu hissettim. Cipniler arkadaşlar, her yerde cipniler. Biraz oradan sonra buralara girmek beni daha iyi hissettirdi ama şunu söyleyeyim. Girdiğim yerlerin tehlikesinin farkındayım. Arkadaşlar burada çok fazla kapkaç olayı oluyor. Özellikle direkt adam geliyor, bıçağı dayıyor ve diyor ki kardeşim ver bana. Bu arkadaşların bazıları turist avlıyor. Bazıları sadece turist değil, lokallerin de başına gelebiliyor. Abi sıkıştırıyor motosikletle veyahut da 3-5 kişi bir anda bir çullanıyor. Elinde ne var ne yok alıyor ve öyle sap gibi ortada kalıyorsun. Ben o yüzden böyle daha olgun yetişkin birisini de yanıma almak isterdim ama çocuklarla denk geldik. Çocuklar da baktım güvendim, riskli mi riskli ama büyüğün de şöyle bir handikap olabilir. Çocuk her ne kadar fırlama olsa da bence bir yetişkin kadar içerisinde bir kötü niyet olmaz. Bir başka köye geldik. Bu arada buranın tarihine baktığınız zaman 600 yıllık bir tarihi var. Eski bir yerleşke baktığınız zaman. Malumunuz bölgede deniz ticareti olduğu için daha önce de ticaretle uğraşılmış bir bölge. Deniz ticaretiyle. Bakın burada da böyle. Hello. Burada da köpecikler var burada uyuyor. My dog. Dog. Mahalle aralarında böyle Amerikan var bir atmosfer var. Giyinmeleri, konuşmaları ve hepsi İngilizce biliyor bak fark ediyorsanız. Oğlum yine mi ara mahalleye giriyorsun? Yetmedi mi artık? Tamam hani postu deldirmeden bu saniyeye kadar geldik. Şimdi şey de düşünüyor olabilir buradaki insanlar. Lan bu adam buraya giriyorsa yani bunun ya bir güvenliği vardır ya bir tanıdığı vardır. Ben buna dokunmayın falan diyordur yani. Abi hiç turist görmedim. Hani görmenin ihtimali de yok. Turistin ne işi var burada? Hey bro, how are you? What's up? Good. What are you watching? Junior MPBL. Wow, basketbol. Evlerde basketbol. Evin iç tarafında bu şekilde görmüş oluruz. Okay bro. I'm my classmate. Classmate? What's your name bro? What is your name? Ipani. Ipani. Meli. Nice to meet you. Meet you. Yeah bro. See you. Alıştık ya atmosfere. Ama buraya gelirken ne cüzdanı getirdim. Arkadaş kredi kartını getirmedim. Telefonu getirdim. Telefonun arkasına bir miktar nakit para koydum ve o şekilde geldim. Dedim ki en azından vurgun yersek bir şeyleri kapatalım. Yeni aldığım kamerayı da getirmedim. Eski kamerayı getirdim. Hurdacılık burada çok yaygın.
arkadaşlar topladıkları şeyleri bakın burada eziyorlar. Hey bro, what's up? Good, yeah, vlogging. Yeah bro. Bak abi, çocuklar burada böyle. Her yerde basketbol sahası. Hey bro. Just one. I am really bad. I am really bad. I am really bad. Just football. Football bro. No basketball. YouTube channel. Melih Bektaş. Melih Bektaş. Yeah. Channel Melih. Okay bro. Shoutout. Çocuklar böyle çok hevesli, çok şey. Bir de sadece bir sıkıntı, ekonomik seviyeleri iyi olmadığı için arkadaşlar burada ister istemez para talep ediyorlar. Burası şehrin kalabalığını kaldırmıyor, altyapı kaldırmıyor. Çöp toplama hizmeti, giderler vesaire kaldırmadığı için de ister istemez size gösterdiğim görüntüler meydana geliyor. Bunun yanında arkadaşlar burada insanlar yeri geliyor günde 3 dolara 5 dolara hayatlarını idame ettirecek parayı kazanmaya çalışıyorlar. Herkes parayı kovalıyor, paranın peşinde. O yüzden de arada sokaklarda bile insanlar bir şeyler satmaya çalışıyor. O yüzden de ister istemez böyle görüntüler oluyor. Ama şunu da net hissettim. Bu komünitenin içerisindeyseniz abi güvenli. Yani hiç sıkıntı olmaz. Ama bu komünitenin dışındaysanız her an her şey olabilir. Diyorum ya, ben hatta biraz da rahatım yani. Yeah. Take my Instagram. Take my Instagram. Okay. Ano yun? Where? Where? Where is it? Show me. Bakın burada vefat eden birini görüyorsunuz dostlar. Bakın dedim ya size, hayatın, kültürün içerisinden size bir kesit. Hanımefendi ön tarafta fotoğrafı var. Kendisi vefat etmiş ve şu anda bu şekilde gidiyor. I am sorry for that. Müzik eşliğinde böyle hanımefendiyi taşıyorlar. Yakınları onun içerisine bir kimyasal koyacaklar çürümesin diye ve 3 gün boyunca mahallesinde, evinin ön tarafında tutacaklar bir tabutun içerisinde. Onu ziyaret etmek isteyenler mahallesinde onu ziyaret edecekler. Ve tabutta o öyle bekleyecek. Başında da insanlar böyle kart da oynayabilir. Başında sohbet de edebilir. Güler, ağlar, diğer insanlar gelir. Hayat akışındadır ama o orada bekler. Ben daha önce böyle bir ölüm merasimine Sri Lanka'da şahit olmuştum. Burada da görünce anladım ki yine aynı rutinler uygulanıyor. Çocuklara da para verdim. Dedim ki bu sizin cep harçlığınız, rehberlik. Ortadaki bir tık çökmeye çalıştı. Onu çektim. Gel dedim buraya. Çünkü o çok fazla şey anlattı şu ortadaki. Öteki onun kardeşi. Sonra aldım mı lan ondan bir daha? Bilmem ama tam mafya. Tam mafya. Tam vurduğunu koparır. Yani şey diyor. Burada hiçbir problem olmaz. Ben herkesi tanıyorum diyor. Tam mahallenin fırlaması. Onlara hani Allah var hani böyle zaten ekonomik durumları kötü çocukların. Hello my friend. Yedirdim, içirdim ve öyle gönderdim yani. Öyle ve ceplerine para verdim. Evet. Thank you. Thank you, bro. Thank you bro. Nice to meet you. Thank you bro. Sokakların arasında hayat var yalnız. Bak hep böyle olumsuzundan bahsetmeyeyim size. Sokaklarda hayat var. İnsanlar eğleniyor. İnsanlar çok misafirperver. Yani evet, biz gözünüzü korkutabilirler. Kötüye denk geldiğiniz zaman başınıza bir şeyler gelebilir. Hani şu anda burada hiç polis hiçbir şey görmedim. Saldırıya açık bir yer baktığınız zaman. Mahalleler, ara sokaklar vesaire. Ve ben burada yalnız başıma geziyorum. Çocuklardan da ayrıldık. 1 kilometrelik bir yol var. 1 kilometre yürümem gerekiyor. Eğer olursa orada bu bölümü de geçebilirsem, bu yolu da bitirebilirsem size orada güzel şeylerden bahsedeceğim. Ama deminki arkadaşlarım beni soktu ara sokaklara falan. Yalnız başıma girmeyi düşünmüyorum tabii. Hayır. Türkiye. What's up? Hello. Konnichiwa! Konnichiwa. Hi bro. Konnichiwa ne lan? Konnichiwa! Konnichiwa ben oğlum, ben Japon muyum? Bakın şuradaki manzaraya bakın abi. Bayağı bir çöp toplanmış. Buraya böyle set koymuşlar ki çöpleri oradan ileri doğru gitmesin diye topluyorlar anladığım kadarıyla. Jeepniler nasıl? Amerikalılar buradan çıkarken bu kamyonları burada bırakıyorlar. Onlar da şasisini uzatıp bu tarzda toplu taşıma aracını çeviriyorlar. Arkadaş, kargo dağıtım merkezi böyle bir şey. İnsanlar kargosunu buradan alıyor. Kargo? This one for sale. Selling. No. We have already paid this one. Already paid the people they are taking. Yeah, thank that. Okay, there is a street food, bro. Street food Yeah, street. over there, the Ubu Street. Yeah. You are blogger? Yeah, I'm blogging. Thank you, bro. What are your page? I'm follow you. Okay, Melih Bektaş. Mili? Bektaş. Arkadaş sohbet etti, sonra dedi ki be safe.
Dikkat et. Hello my friend, there's a festival. Yes, there is. What kind of festival? Can I join? Yes, you can join. Everyone's welcome, bro. What they are doing? What they are doing right now? They're celebrating a festival. Festival. Okay, let me check. Dini bir festival sanırım. Ama içeride ilahiler okunuyor. Hatta bir arkadaş kendisini aşkla, şevkle böyle küçük bir kardeşim aşkla, şevkle ilahi okuyordu. İnançlarını bu şekilde idame ettiriyorlar. Espada Festival. Biraz araştırıp belki size daha fazla alt tarafta açıklama olarak yazabilirim. Ama genel olarak gördüğüm kadarıyla Filipinler Katolik, Hristiyan, inançlarına da düşkün. Bölgedeki sanırım en fazla Katolik nüfusa sahip olan yer burası diye biliyorum. Şöyle de bir özellik var. Şimdi burası Amerikalılar gelmiş, işte İspanyollar gelmiş. Hepsinden bir şey almışlar. Adamları asimile etmişler. Kendileri olamamış yani adamlar. Hep başkası olmuş, sömürülmüş, Japonlar gelmiş. Hep koloniler yaşamış yani burada. Çünkü cennet gibi topraklar buralarda. İnsanlarda da o yüzden böyle bir Latin havası var. Daha önce videolarda da bahsetmiştim. Şimdi de bir street food'a geldik bakalım. Yol boyunca birçok uyarı aldık. Bunlardan. Hello. Hello. Ma'am, how are you? No, 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 no money. Bak bir ülkede telefon şurada taşınıyorsa o ülke bir tık, o mahalle bir tık tehlikelidir. Ve geldik sokak lezzetlerinin olduğu caddeye. Cadde burasıymış. Arkadaşım Nestle'de çalışıyor. Bu şimdi evinde kaldığım arkadaşım. Ve desteklediği yerde Milo. Sporu burada çok destekliyorlar. Özellikle sosyal projelere çok imza atıyorlar. Ben bu kadar aktif olduklarını bilmiyordum. Bu bir reklam değil ama Milo burada çok aktif. Artık yani mesela şöyle söyleyeyim size. Mango var, işte diğer meyve suları var, bir de Milo var ekstra olarak. Seviliyor. Çocuklar falan çok tüketmek istiyor. Nesquik var ya bizdeki. Aynı ondaki gibi yani. Şimdi tezgahlar yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. İnsanlar akşama hazırlanacak. Müzikleriyle beraber bak. Abi işte tam olarak Filipino yani. Filipino atmosferi. Evet. Vibe'ı aldık abi. Modu yakaladık. Burası bir tık daha böyle bana ne bileyim güven verdi. Daha tezgahlar yeni kuruluyor. Akşama kalmak istemedim. Sebebi de çünkü akşam yani dışarıda kalmak istemiyorum. Şimdi ana arterlerde biraz yürüyoruz. Ara arterlere de girdik ama burada çok farklı bir yemek kültürü var. Ondan da soracağım, bakayım bulabilirsem ondan da size göstereceğim. Ama en önemlisi diğer videolarda da size gösterdiğim çok fazla karşıma çıkan, burada çok da tüketilen ve en fazla da burada gördüğüm tavuk bağırsakları var arkadaşlar. Yine aynı şekilde domuz çok tüketiliyor. Hello. Bu şekilde. Ve hep bir fiesta atmosferi var. Böyle bakın. Kutlamalar, eğlenceler, eş dost toplanmalar. Orada da bir masa, tezgah kurulmuş. Burası da bir restoran sanırım. Hello sir, how are you? This is family meeting? No, birthday party. Birthday party. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bu arkadaşlarmış bakın. Boss. Patron olarak büyüyor adam. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hi. Hi. How many days you are in the Philippines? Today first day. What day? But I will say 1 month. 30 days. Where are you from? Turkey, Turkish. Turkey. Okay. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much, my friend. Bye bye. Bye. Bu, thank you so much. So, just water. Just water? Just There's a water. water. This a water? Really? Yeah, it's a water. Thank you. It's H2O. Thank you so much. H2O. Bye bye. Bakın demek Filipinler'de arka sokaklarda doğum günleri böyle kutlanıyormuş. Aile bağlarındaki kuvveti görüyorsunuz. Yani kuvvetli. Bana çok kuvvetli geldi aile bağları. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama sıkı fıkılar yani. Böyle birbirlerinin arasında dayanışma var. Çocuklar çok sosyal ortamda büyüyor. Bak hep böyle yalnız gezen bir çocuk göremiyorsun. Böyle 10 tane çocuk, 15 tane çocuk beraber geziyor. Ve hep sporun içerisindeler. Hareketliler. Enerjikler. O yüzden de yani muhtemelen böyle şartlarda büyüyen çocuklar da sosyal oluyor. Her mahallede neredeyse basketbol oynayacak böyle alanlar var. Sokakların hemen iç tarafında. Hello, ma'am, how are you? How are you? Hi, Good. how are you? I am good, just I am walking. He's walking down. Yeah, going like that. Is it okay? Can I go just? What's your name? Melih. Maybe. Yeah, Melih. Nice to meet you. Marlene. Marlene, nice to meet you, Marlene. Marlon. Marlene Morlo. Yeah, you look like Marlene Morlo.
Have a nice day. Bye bye. Brother, do you wanna hear my jingle, brother? Jingle? Jingle, my jingle song. Do you have? I have, brother. Really? You are famous here? No, no, no. Not really. I'm just a regular are- guy. You I'm just a regular guy. regular guy. But you have some skills, I think. You look like artist. I'm multi-talented, brother. Talented. You know. What is your talent? You wanna hear it, bro? Yeah. You wanna hear it? If you want, you Come can. here, come here, come here. Come here if you want. Huh? No, I'm just joking, brother. Yes, yes. Welcome to the Philippines. Okay, thank you bro. Funny guy. Bakın abi çocukların hakimiyetine bakın. I'm coming, yeah. What is this? Pokpok palayok. What does it mean? We have to cover your eyes and then I have to Ah, and then and then I'm going to really? Okay. say hi. Say Thank you. Arkadaşlar böyle bir ulan oyuna da katıldık ya. Ben de vuruyorum zannediyorum, meğersem şeye geliyormuş, sopaya değiyormuş. Neticesinde evet, vallahi ben kendimi rahatlattım. Kendimi iyi hissediyorum şu anda. Adapte olalım. Hello. How are you bro? Good, see you again. Okay. Bilardo gibi bu oyunda, baksanıza, böyle bilardo gibi ama topsuz bilardo. Valla ben var ya, burada yaşasam abi bu favelada muhtemelen yaşarım yani. Favelada nazımız geçer diye düşünüyorum. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Benim şarjım yetmeyecek muhtemelen. Arkadaşlar burada çok ilginç bir şey var. Böyle burada kalabalık yokken hemen bahsedeyim. Pak pak dedikleri bir yemek var. Özellikle bu iki dediğim fakir yerlerde var ya, muhtemelen burada olmaz ama bu pak pak dediğim şey sirkelemekten geliyor yani. Sirkelemek demek kendi dillerinde. Ve anlamı aslında baktığın zaman anlamı şu. Ha bakın, internet kafelere bakın. Burada böyle internet kafeler var. Ha. Orada zaman var, zaman yukarıda. Böyle ilk defa gör. Ve bu pak pak dedikleri yemekler bu KFC gibi veyahut da büyük restoranların atıklarından yapılan yemekler. Bu da belgesellere konu olmuş yemeklerden bir tanesi. Aa, burada da internet kafe var, bakın. Ulan çocukluğuma gittim resmen ya. What's up bro? Hello. Hello bro. Arkadaşlar internet kafe. Uzun süre sonra böyle kasa gördüm ya. Şu kasalar bile görmeli bile bayağı olmuştu. Ücretli. Hello my friend. Have a nice day. Bye bye. Bu pak paklar artık yemeklerden yapılan bir yemek ve bu biraz tartışma konusu aslında. Bir kısım tarafından sağlıksız olduğu söyleniyor ki sağlıksız zaten. Hani büyük restoran zincirlerinden artan yemeklerden yapılıyor. Özellikle fakir bölgedeki insanlar hayatlarını idame ettirmek için bu yemekleri yiyor. Hemen sesi duyduk abi, gidiyoruz. Müziği duyduk, gidiyoruz abi. I'm a blogger, yeah. I'm a YouTuber. Yeah. Sorry, my friend. Hello, sir. How are you? What is? I am not drinking, but just water. Do you have a water? Yeah, just water. It's okay. Yeah, it's okay, it's okay. Can I sit here? Yeah. Arkadaşlar bu abilerimiz 20 yıldır burada beraber toplanıyorlarmış. Logoları böyle ve Sabado Saturday. Cumartesi günü akşamları abilerimiz toplanıyor ve burada böyle takılıyorlar. Yemekler yiyorlar. Türkiye, Turkey. Turkish. I am Turkish. Yeah. That's a good country. It's a good country. That's what my wife went there. Ah. Yeah. Which part?
İstanbul, Antalya, İzmir, İstanbul. Okey. Yılda 2 defa toplanıyorlarmış ve her cumartesi günü içeriz diyor. Ama bu abilerimiz 20 yıldır aralarındaki bağları kaybetmemişler. Bugün dedim ya size, yani arkadaşlıklara, ahbaplıklarına çok fazla önem veriyorlar. Onlardan bir tanesini de şimdi burada görmüş oluyoruz. Beni de ikram ettiler. Ben de suyumu içiyorum. Arkadaşlar yemeğe buyur ettiler. Noodle. Thank you so much. Böyle bir yemek. Ben kendimi sofrada buldum. Selfie'ler çekiliyor, yemekler yeniliyor, müzikler dinleniyor. Ve çok samimi bir ortamın içerisinde buldum kendimi. İlk başta ne kadar gerilmiştim ya. Oo. Bunu yiyip devam edeceğiz. Kaygılarla, korkularla geldiğim Tondo'dan sanki böyle kendi mahallemdeymişçesine ayrılıyorum. Buraya dediler ki en tehlikeli sokak. Buraya dediler ki oraya gitme. Buraya dediler ki kameranı gösterme. Burada dediler ki gasp edilirsin. Burada dediler ki başına türlü türlü işler gelir. Ama çok şükür hiçbir şey olmadan ben buradan ayrılıyorum. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Tondo halkı, Tondolular, Tondo sakinleri kalbimi kazandı. Onlara buradan çok selam söylüyorum. Hepsi çok misafirperverdi. Gelirken olan kaygılarımdan hiçbirinden eser kalmadı. Bu videoyu burada bitiriyorum. Benim için değişik bir challenge oldu bu. Videolarımın devamı gelecek. Filipinlerin başka arka sokaklarına da gideceğiz. Başka yerlerine de gideceğiz. Doğal güzelliğini de göreceğiz. Kültürünü de göreceğiz. O yüzden aboneliklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Hype'larınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.